Merhaba herkese, ben Ömer Öztürk. Bugün sizlerle birlikte önümde görmüş olduğunuz kutunun içindeki DDC200'ü inceleyeceğiz. Hadi videoya geçelim. Kutu açılışına geçmeden önce kutunun ön yüzüne baktığımızda ise kontrolcümüzün kendisi, yanında kullanabilecek programlar ve ismi yazıyor. Arka tarafına baktığımızda ise ne kadar kompakt olduğundan, telefonlardaki tutorial'lardan ve Bluetooth özelliği olduğundan bahsediyor. Bu ona birazdan değineceğim. Sağ tarafına baktığımızda kutu içeriği, sol tarafına baktığımızda ise gereksiz birkaç bilgi var. Şimdi kutuyu açtığımızda ise bakalım içinden neler çıkacak. İki tane kablo çıkıyor. Bir tanesi güç kablosu, kontrolcümüze gücü verecek olan kablo, USB 2.0 bir kablo. Diğeri de Y kablo diye geçer, ses kablosu. Bir ucunu laptopumuza ya da telefonumuza, hangi cihazı kullanıyorsak, diğer ucunda diğer uçlarını da daha doğrusu kulaklığımıza ve hoparlörümüze takıyoruz. Bu da şu işe yarıyor. Mesela biz birinci parçadaki sesi hoparlörden verirken ikinci parçadaki sesi kulaklığımızdan duyabiliyoruz. Kablo dışında birkaç tane gereksiz, muhtemelen okumayacağınız kağıt çıkıyor. Ve aynı şekilde bunlara bakabilirsiniz. İki tane hızlı başlangıç kılavuzu çıkıyor. DJI ve Edition Mix'in. Sıra geldi kutunun en önemli parçasına. Kutunun en önemli parçası kontrolcümüze baktığımızda ise burada bir tane bilgisayarımız var. Burada equalizer ayarları ve filtre bölümü var. Hemen altında ses ayarını yaptığımız bölüm var. Onun da altında hangi taraftan çıkmasını istediğimizi sağladığımız bir kontrol yeri var. Alt tarafına baktığımızda tempo tuşu, beat, senkronize tuşu, Q tuşu, başlat durdur tuşu ve performans pedleri var. Bu arada 8-8 toplamda 16 tane performans pedi var. Sol tarafta sağ tarafın aynısı. Tek farkı üzerinde 2 değil de 1 yazıyor olması. Kontrolcümüzün alt tarafına baktığımızda ise VDJ ve Pioneer DJ logoları. Sağ tarafına baktığımızda Pioneer DJ, sol tarafına baktığımızda gene Pioneer DJ. Üst tarafına baktığımızda biliyorum çok şaşıracaksınız ama Pioneer DJ logosu var. Ve aynı şekilde güç kablosunu da buraya takıyoruz üst tarafına. Kontrolcümüzün arka yüzüne baktığımızda ise seri nolsu 5 voltluk bir powerbank ya da adaptörle prize takıp da çalıştırabileceğinizi bahsetmiş ve tekrar söyleyeyim, seri nolsu falan var. Bu kısmı o yüzden göstermiyorum size. Mikserimizin ortasındaki Bluetooth logosu muhtemelen dikkatinizi çekmiştir. O logo ne işe yarıyor diye soracak olursanız, bu cihazı sadece bilgisayarlarla değil, bunu bilgisayara takıp değil, isterseniz cep telefonuyla da kullanabiliyorsunuz. Farklı yazılımlar var. O yazılımlarla Bluetooth'la bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Hatta bundan bahsetmesi için Ömer sen gelsen anlat, ben şöyle kenara çekeyim. Evet, senin de dediğin gibi bunu telefonunuza bağlayarak da kullanabiliriz. Hatta ben bunu okula da götürdüm, okulda müzik dersinde de çaldım. Gayet pratikti. Yanıma aldığım tek şey bu. Bu iki kablo ve şuradaki hoparlör. Bunları yanıma alarak okulda müzik dersinde bunu çaldım. Gayet pratik. Hatta sadece müzik dersinde değil, ben bunu evde, okulda, çatıda, terasta, bahçede, arabada çaldım ve gayet pratik, kompakt, küçücük bir şey, at çantana götür. Zaten teknik özelliklerine baktığımızda da 1.2 kilogram, bayağı hafif, küçücük bir şey. Öyle. Ben kaçtım, teşekkür ediyorum. Bay bay. Bay bay. Peki. Onu da duyduğunuz gibi alet bayağı küçük, çantana at götür tarzında. Gayet pratik. Şimdi sırada bunu nasıl kullanmamız gerektiği ile ilgili bir haber var. Habere geçelim. Yayında mıyız? Tamam. Evet sayın seyirciler, şu anda önümde görmüş olduğunuz ürünün teknik özelliklerinden bahsedeceğim size. Genişliği 378 mm iken kalınlığı, yani yüksekliği ise 48 mm. Ama derinliği ise tam tamına 208 mm. Ağırlığı da 1.2 kilo. Hafif bir şey zaten, at çantana götür. Bunu şu anda sunucumuz Ömer yağmurlu hava şartlarında Amazon'da, ta Amazonlarda deniyor.
Bakalım neler yapmış, nasıl gidiyor? Bir onunla bir konuşalım. Ömer, sendeyiz. Tamam. Evet Ömer, senin de dediğin gibi çok zorlu şartlar altında Amazon ormanlarına geldim. Burada zaten arkamda da görüyorsunuz. Burada az önce dolu ve kar yağıyordu. Şimdi ise hava bir anda ısındı. Hatta kayda girmeden önce ısındı nedense. Hatta dur be, sen tutsana şunu yani. Senden değerli mi canım, ne olacak? Yere koyayım. Kaç bin yaratın mikrofon? Bir dakika. Çok sıcak. Ne yapıyor bu ya? Öbür türlü değil yani. Bir rüzgar falan Ömer, ise gene iyi de yanındayız rüzgar yalnız. da Ömer. esiyor. Ömer. Ne yapıyor bu ya? Yani rüzgar falan ise gene iyi. Rüzgar da yok. Gömlek niye? Ay Ömer. Kulaklığı çıkarmış. Evet Ömer, senin de dediğin gibi bu ürünü zorlu şartlar altında az önce yağmur ve karda kullanıyordum. Şimdi bir baktık hava ısındı yani, Ne çok güzel. iyi. Bence de çok mükemmel bir olay bu. Ama şunu söylemem gerekiyor ki bu ürünü yağmur havada kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Yoksa ürün bozulabilir ama aynı şekilde denizin ortasında da kullanmayın. Sahil kenarında kullanabilirsin ama denizin ortasında kullanmayın, yoksa bozuluyor. Yazık, gariban ne yapsın yani, suda geçirince bozulur. Teknolojik alet sonuçta. Hadi ben kaçtım Ömer, Bay kendine bay. iyi bak, sen de çekimden Bay sonra bay. gelirsin. Olur. Tamam. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Onun da duyduğunuz gibi bu ürünü denizin ortasında ya da yağmurlu havalarda kullanmayın. Bozulabiliyormuş. Öyleymiş. Yalnız artık bir şey soracağım. Gömleği olan var mı? Şeyli, palmiyeli. Yok mu? Ama neyse. Bende gözlük var. Neyse ben Ömer'in yanına Amazon'a gidiyorum. Daha sonra görüşürüz farklı videolarda. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Pardon. Kapı buradaydı. Pardon. Bay bay. Bay bay. Evet, geldik videonun sonuna. Umarım video işinize yaramıştır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer video işinize yaradıysa ya da videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olup video like atabilir. Aklınıza takılan bir soru varsa yorum bölümünden ya da Instagram'dan bana sorabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.